Daha çok çalışıyorsun, daha uzun saatler, daha fazla çaba. Ama dur, bir an düşün. Neden hala yetmiyor? Eskiden tek maaşla ev alınırdı. Bugün 2 kişi çalışıyor. Yine borç bitmiyor. Bu senin hatan değil. Bu bir tesadüf, hiç değil. Bu sistemin kendisi. Çünkü eğer herkesin parası yetseydi, kim borç alırdı? Kim kredi çekerdi? Kim faiz öderdi? Ve en önemlisi, kim bu sistemi döndürürdü? Modern ekonomi insanların zengin olmasına değil, yeterli hissetmemesine ihtiyaç duyar. Çünkü yeten insan borçlanmaz. Borçlanmayan insan kontrol edilmez. Bak, sana kimsenin açıkça söylemediği bir şeyi anlatayım. Bugün cebinde kullandığın paranın neredeyse tamamı karşılığı olan bir şey değil. Bir borçtur. Banka kredi verir ve o anda para oluşur. Yani para basılmaz. Ama dikkat et. Bu para gerçek üretimle oluşmaz. Bir fabrika kurulmaz. Bir değer üretilmez. Bir tuşa basılır. Ve borç kapandığında o para yok olur. Ama faiz o kalır. Yani sistem şunu ister. Borç hiç bitmesin. Çünkü borç biterse para da biter. Faiz de biter. Güç de biter. İşte bu yüzden insanlar borçtan kurtulamaz. Kurtulmaları istenmez. Borç bir ekonomik araç değil, bir bağdır. Çalışanı işine, vatandaşı devlete, devleti bankaya bağlar. Peki bu yeni bir şey mi? Hayır. Roma İmparatorluğu çökerken de aynı şey oldu. Roma, paranın içindeki altını azalttı. Aynı parayı daha çok bastı. Halk önce sevindi. Para çoğaldı sandılar. Ama sonra ne oldu? Fiyatlar arttı, üretim durdu, asker maaş alamadı, halk fakirleşti, para vardı. Ama değeri yoktu ve Roma yıkıldı. Bugün isimler değişti ama mekanizma aynı. Altın gitti, kağıt geldi. Şimdi dijital rakamlar var ama sonuç değişmedi. Borç büyür, para çoğalır, alım gücü erir ve bu süreçte herkes aynı şekilde mi etkilenir? Hayır. Enflasyon herkesi eşit vurmaz. Zengini korur ve yoksulu ezer. Çünkü para aşağıdan yukarı akar. Gazali yüzyıllar önce bunu gördü ve dedi ki, dolaşmayan para, ölü paradır. Bugün sana paranın dolaştığını söylüyorlar. Karttan karta, hesaptan hesaba. Ama gerçekte ne oluyor biliyor musun? Para yatay dolaşmıyor. Dikey çıkıyor, yukarı. En tepedeki küçük bir kesime, aşağıya ise sadece kırıntı düşüyor ve sen o kırıntılarla hayatta kalmaya çalışıyorsun. Krizler neden çözülmüyor sanıyorsun? Çünkü çözülmesi istenmiyor. Krizler bir hata değil, bir araçtır. Her krizle sistem şunu yapar. Daha fazla borç, daha fazla kontrol, daha az özgürlük. Kriz biter gibi olur ama aslında sadece ertelenir. Bir sonraki kriz daha büyük olur ve her seferinde bedeli kim öder? Halk. Piyasa şartları derler, faiz artar. Zorunluluk derler, vergi artar. Denge derler ama kazananlar hiç değişmez. Çünkü bu düzen çökmek için değil, sürmek için tasarlandı. Sen çalıştıkça borçlan. Borçlandıkça çalış, ömrün boyunca. Peki bu bilinçli mi? Şunu düşün. Eğer para gerçekten herkesin ihtiyacını karşılasaydı, borç sistemi çökerdi. Faiz biterdi. Bankalar gücünü kaybederdi. Devletler kontrol kaybederdi. Bu yüzden sistem sana şunu öğretir. Daha çok çalış. Ama sana asla şunu öğretmez. Bu oyunun kuralları neden böyle? Asıl soru şu, bu düzen gerçekten tesadüf mü? Yoksa yüzyıllardır adım adım kurulan, bilinçli bir mekanizma mı? Çünkü güç hiçbir zaman paranın kendisinde olmadı. Güç, parayı kimin ürettiğinde, kimin kontrol ettiğinde oldu. Ve tarih boyunca bu hiç değişmedi. Bu kanalın adı boşuna gücün tarihi değil. Çünkü geçmişi anlamadan bugünü anlayamazsın. Bugünü anlamadan yarını asla kontrol edemezsin. Soruyu sana bırakıyorum. Sence bu bir tesadüf mü? Yoksa bilinçli bir düzen mi?